Yemek okulumuza hoş geldiniz. Bir tane daha meydan okumayla baş başayız. Meydan okuyacağımız şey de tavuk dünyasının kekikli mi? Yani kekikli lezzetli bir tavuk. Yanında böyle fesleğenli, zerdeçallı bir makarnası var ve yanında bir tane de salatası var. Ve bu üçünü ısmarlayacağız. Fakat şöyle bir şey var. Ben de ilk bu nedir diye daha evvel hiç yememiştim. İlk nedir diye ısmarlamak istediğimde bizim kuzguncağı getirmiyorlarmış. Dolayısıyla şimdi ben telefonla sipariş vereceğim. Adil Bey gidecek, alacak, gelecek. Süresini de vallahi bilmiyorum. O yüzden şimdi sizle beraber arıyorum. Merhabalar, sipariş verebilir miyim acaba? Adım Bahar Kitapçı. Adres Kuzguncuk, siz getirmiyorsunuz diye biliyorum. Biz birini göndereceğiz. Olur değil mi? Buyur. Paket oradan aynen. Aynen hocam, evet aynen. Kekiklim tavuktan 2 porsiyon rica ediyorum. En çok kekiklim mi satıyor? Başka bir isteğimiz soda olabilir yanında. Borcumuz ne kadar acaba? 42.15. Bunun yanında şey oluyor değil mi? O makarnası, salatası buna dahil mi oluyor? Çok teşekkür. Kaç dakikada hazır olur? Ha, sizde 10 dakika içinde hazır olur. Tamam. Ben o zaman bir an evvel hemen birini gönderiyorum. Tamam. Tamam, sağ olun. Teşekkürler. Biz zaten bu yemek işleri olmasa sitcom çevirmeyi düşünüyoruz. Ne yalan söyleyeyim. Burada herkes bir karakter. Tabii ki Adil Bey'e ulaşılmıyor. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor dedi. Şimdi 10 dakikaya hazır oluyormuş. 10 dakikada paket sipariş dakikası diyelim. Çünkü arada bir Adil Bey faktörü olduğu için biraz daha süre uzayabilir. Ama biz bunu 20 dakikada kendimizi şartlayalım diyorum. Okey miyiz? Şimdi önce tavuğu yapacağım. Bu kekikli tavuğun en önemli özelliği böyle kullandıkları bilye kekikmiş. Bu bilye kekik aslında tam tohumu gibi çok lezzetli. Böyle 2 kaşık kekik kullanacağım 2 porsiyon için. Ama bunlar çok kuvvetli olduğu için şöyle bir bıçakla önce üstünden geçiyorum. Kekikleri böyle kabaca doğradım. Sayacın ekranı gitmiş, Burak onu açıyor. Ben de devam ediyorum. Şimdi kekiği koydum. Gelelim tavuğa. Tavuk galiba bitince 180 gram oluyor. Onun içinde işte pişme payı falan. Biraz but da kullanacağım ben. Toplam 400 gram tavuğum var. Bir tanesi göğüs, 2 tanesi çok küçük but. Ama bir göğüs bir buttan da oluyor. Bunu böyle parça parça kesiyorum. İdeal olan bu biraz daha beklerse çok lezzetli oluyor. Yani bu karışımı atıyorum siz sabahtan yapsanız ya da bir gece evvelden. Ertesi günü akşama pişirmek üzere bayağı ballı börek olur. Hatta bu karışımdan mesela öğrenci evlerinde falan böyle anneden falan isteyip böyle ya da siz kendiniz yapıp yatakhaneye götürüp yatakhane buzdolabında sonra da 10 dakikada tost makinesinde bile pişebilir aslında. Bak o da iyi fikir ha. Öğrenci evinde yapalım, iyi fikirmiş. Hop. Böyle ne çok büyük ne çok küçük parçalar olarak böldüm. Direkt içine koyuyorum. Bu tabii ki tavuk kadar şekilli olamıyor. Kendi doğası kemiğe bağlı olduğu itibariyle. Bunları şimdi böyle içerisine koyuyorum. Tavuklu tahtayla diğerlerini karıştırmamak için bu tahtayı kenara alıyorum. Elimi güzelce yıkıyorum. Şimdi bir diş sarımsağı var. Normalde bu kadar sarımsak gerekmeyebilir. Daha doğrusu ama lezzetini çok fark ettiriyor. Bir de bizim uzun süre kekikle marine edecek süremiz yok. Lezzet arttırmak için bir diş de sarımsak kullanmak iyi bir fikir oluyor. Bunu böyle iyice püre haline getiriyorum. Şöyle ekledim. Ziyan etmiyorum. Şimdi buna bir çorba kaşığı zeytinyağı, hatta 2 koydum. Birazcık tuz, çok azıcık da karabiber ekliyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Dediğim gibi ideal olarak bunun daha fazla beklemesi lazım ama bizim daha az vaktimiz var. O yüzden malzemeyi birazcık arttırarak kendimize kısa yol yapmış oluyoruz. Bu şimdi 1-2 dakikacık olsa da beklesin. Çok azıcık sirke koyacağım. Çünkü o işte bekleme süresini aslında kısaltma. 1 tatlı kaşığı da sirke. Normalde ben buna sirke koymazdım ama bekleme süremiz olmadığı için eti çürütecek bir yardımcıya ihtiyacımız var. Onun için koydum. Bu şimdi böyle kenarda beklesin. Gelelim makarnaya. Şimdi 1 tatlı kaşığı kadar zerdeçal koyuyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Bu bunu böyle sarı bir suya çeviriyor. 250 gram makarna çıkıyor paketten. Bu da 100 grama tekabül ediyor. Biz 2 kişilik yapıyoruz. 200 gram kare makarnayı içerisine attım. Bir parça tuz koymayı unuttuydum. Suyunu, tuzunu da koydum. Altını tekrardan o kaynayana kadar açıyorum. Bu şu an böyle kırmızı gibi olan su
makarnaya hoş bir sarılık verecek. Aynı zamanda makarnanın bir yeşili var, böyle bir fesleğenli. Onu da bence onlar kuru fesleğen kullanıyorlar. Tam emin olmamakla birlikte. Şöyle yaklaşık bir avuç fesleğeni alıyorum. Mutfak doğrayıcısına atıyorum. İçine bir tutam tuz ekliyorum. Yaklaşık böyle 2 çorba kaşığı kadar da zeytinyağı ekliyorum. Bu böyle makarnanın hem yağı olacak hem de sosu olacak. Hem de tuzu olacak aslında. Bunu böyle vız diye bayağı 1 dakika falan geçireceğim. Tamam. Makarnanın sosu hazır. Makarnam haşlanıyor çok güzel. Yaklaşık bir 9 ila 10 dakika içerisinde haşlanmış olacak. Şimdi artık tavuklarımı bir taraftan yapabilirim. Burada mühim olan tavanın iyice kızmış olması. Çünkü gerçekten güzel yaptıkları bir şey tavuğun iki tarafında böyle güzelce ateşte kavrulduğunun rengini görmek. Yağın böyle iyice akışkan olması demek bayağı ısındığı anlamına geliyor. Ve bu tavukları böyle yerleştiriyorum. Bir tarafının böyle güzelce kızarmış olması lazım. Bu tarafa böyle bu kadar güzel kızarmadan çevirmek olmaz. O zaman sulanıp kendi suyunu bırakır ve haşlanıyor tavada. Şimdi artık böyle çevirebilirim. Evet. Tavuklar böyle güzelce kızarıyorlar. Şunu baştan söylemem lazım. Sonra gelince bunların renkleri farklı demeyin. Normalde birazcık onlar kızarıp son dakikada çevirip koydukları için böyle sıfırdan her seferinde yapmadıkları için onların sosu daha böyle beyaz bir sos oluyor. Bizimki çok benzer tatlı biraz daha kahverengi bir sos olacak. Şimdi artık tavuğun olup olmadığını nasıl anlarsınız? Şöyle spatula ile bastırın. Rahat ayrılıyorsa olmuştur. Daha böyle lastikimsi gibiyse olmamıştır. Bayağı olmuş gibi gözüküyor. Tavuğun altını kapatıyorum, birazcık beklesin. O sırada son artık salatamı yapabilirim. Salatada çeşit çeşit marullar vardı. Akdeniz yeşilliği. Akdeniz yeşilliğine biz biraz olarak karşıyız. Hem kolay bulunur değil, hem çeşit çeşit ve marul bulamıyorsak daha hani öğrencilerde daha çok olduğunu hani bu göbekten yapabiliriz diye göbekten yapmayı tercih ettik. O yüzden salatamız biraz başka olabilir gençler. Şimdi salatayı direkt bu kaseye koyuyorum. Parça parça kestim. 2 kişilik. Bir tane de içinde havuç vardı. Havucu rendeleyeceğim. Önce havucumun şöyle dışlarını alıyorum. Son parçada babamın dediği İç Anadolu lafı 2 araya bir döreye gitti. Pek heyecanlı bir salata olmadı, ne yalan söyleyeyim. Yemek heyecanlı. Yemek heyecanlı. Zeytinyağı, sirkesi. Şu makarnanın şeyinden biraz alacağım. Fesleğeninden. Azıcık şöyle ki. Böyle hoş bir şekilde karıştırıyorum. Tuz. Şimdi önce makarnamı alayım. Direkt deviriyorum. Güzel sarı renk. Şimdi hala bu tam sıcağı üzerindeyken bu sosu içine döküyorum. Hatta biraz makarnaları içine alacağım. Şöyle ocağımı tekrar yakıyorum. Bitti artık yemek. Yemek bitti. Son 30 saniye olsun. O yemek buraya tam bütün kaplarıyla gelecek. 20 dakikada geliyor mu bilmiyorum gerçekten onu. Siz biliyorsanız, siz ısmarlıyorsanız ne olur yazın. Ben de gerçekten merak ediyorum. Böyle güzel, fesleğenli bir makarna oldu. Son tabii tadına bakın, tuzuna. İsterseniz azıcık bir karabiber. Normal tarifte yok ama karabiber ekleyebilirsiniz. Makarnası da tamam. Şimdi gelelim asla iste o güzel tavuğa. 4 çorba kaşığı krema koyuyorum. Bizim içim kremanın böyle hani sulu falan da bir tarafı var. O gayet güzel oluyor. Tahta bir kaşıkla. Dediğim gibi ben rengi biraz daha koyulaşacak dedim ya. Tavadaki bütün bu güzelliği alıyor. Ve içine 30 gram kaşarı ekliyorum 2 porsiyon için. Şimdi bu önce parçalı ya.
Çevirdikçe yok olacak o peynir. Lezzetli bir sosa dönüyor. Şimdi bunun artık tabaklanmasına da geçebilirim. Şimdi bizimki biraz daha sulu da gelebilir. Ama o bekledikçe de bir parça çekiyor. Bir de o su gerçekten çok lezzetli. Ortaya salata mı, ortaya makarna mı, hatırlıyor musunuz? Makarna. Gördüğün gibi herkesin çok iyi ezbere bildiği bir konu. Son olarak da salatamı ekliyorum. Salatamın üzerine bir parça da buradan taze fesleğen koyacağım. Çiçekleriyle beraber. Her şeyin çiçeğinin, yani bu beyaz güzel çiçecikler de mis gibi fesleğen kokuyor. Soğanın da mesela hani anneme yedirdim. Annem bile bilmiyormuş, bayağı şaşırdım. Mis gibi, koca bir soğan yemiş gibi tadı ve lezzeti var. Daha da konsantre hatta. Kişnişte falan da müthiş oluyor. Bu son çiçekli halinde en son üstüne koyuyorum. Salatamız, tavuğumuz telefon gitmiş. 22-23 dakikadayız. Durumlar bizde böyle. Gelelim maliyet konusuna. 2 kişinin toplam bütün bu yemeğin maliyeti 10,5 lira. 42,5'tu sanırım. Ama sodalı 39,80 lira ya da 10 lira 50 kuruşa. Bir de yani böyle masada oturup beklemektense hareket ettiğiniz için belki ne bileyim salatanın kalorisini falan yakmış olabiliriz. Öyle bir durum. Şimdi bu kadar ama Adil Bey tabii ki gelmedi. Onu birazdan bekleyeceğiz inşallah. Tavuk dünyam geldi. Yaklaşık şu an 46-47 dakika oldu. Ekmeği hesaplamamışız. Ekmek de var fazladan. Limon sosu, natürel zeytinyağı. Biz sirkeyle yaptık. Rıt. Salata. Bu arada biz bu kapları sonradan yıkayıp kullanıyoruz. Çünkü çok yazık, günah. Eve falan yemek giderken vesaire de kullanıyoruz. Sarmışlar. Bu arada sıcacık gerçekten. Şöyle yerleştiriyorum yan yana. Bir yemek, diğeri gayet göz doyurucu, göz doldurucu. Lezzetlerine de hep beraber bakacağız. Kim geliyor denemeye? Sen Tuğçe, sen tavukçu musun? Evet. Hadi gel o zaman bakalım. Belli ki kalorili değil bunlar. Bu kekikliden yiyor musun normalde? Hep bundan yiyorum. Tamam, bak bakalım tadına. Hadi bakayım. Gayet güzel. Dükkanda yediğinden farklı mı? Bilemedim şu an. Tuzlu gibi geldi ilk yediğimde ama. Buna bak bakalım. Sosundan al. Ve bizimki daha çok soğudu. Şeyden dolayı. Daha çok bekledim. Tadı çok güzel. Çok güzel. Nasıl bir farkı var mı yoksa çok benziyorlar mı? Benziyorlar. Bilmiyorum şu an. Bence bunun kremasının süt tadı daha güzel. Bunun da ben gerçekten daha küçük kesmişim. Bunun böyle parçalanınca biraz daha sulu gibi geliyor ha. Ağızda dağılıyor. Evet. Onun sebebi de bu marine etmiş bir şekilde bekliyor ya. O başka yumuşaklığı var, onun o avantajı var. Makarnana bakalım. Makarna. Biz buna hiç bunda margarin gibi bir şey var. Bizimki sadece zeytinyağı oldu. Soğumuş. Soğumuş. Bence makarnalarındaki lezzette bu taze fesleğenin verdiği hafif bir acılık da var. Bizimkinde. Herhalde cinsleri farklı olduğu için bu makarna daha uzun. Bizimki biraz daha sert tatlı olmuş bence. Bu herkesin, daha genel geçerin daha çok seveceği bir şey. Ama dediğim gibi bunun içinde margarinimsi böyle bir yağ de olabilir, bilmiyorum. Ama bence gayet güzel lezzeti. Salatada da sosu koydum. Şöyle karıştırayım. Salatada sizdeyiz hocam. Buyurun. Bunu televizyon ekranında sana bunu yedireceğiz Tuğçe. Aferin be.
Evet biz 2 malzemeyle yapmışız. Onlar zeytin de koymuşlar, domates de koymuşlar falan. Mısır da var. Bir de buna bak bakalım beğeneceğim mi? Afiyet olsun. Şimdi eğriye eğri doğruya doğru. Burası her şeyi objektif olarak söylememiz gereken bir yer. Onların tavukları beklediği için biraz daha böyle yumuşacık bir şey ve daha lezzetli bence. Bizimkinin o krema tadı falan daha lezzetli geliyor. Biraz da kahverengi o tavanın lezzeti çıktığı için. Makarna da taze ve işte hazır sosla yapılan arasındaki fark. Onların makarnası bence yeniyor. Salatada biz yendik. Ama o çok iddialı olunan bir konu değil bence. Haklı mıyım? Sen farklı bir şey söylemek istiyor musun? Katılıyorum. Bak. Tamam peki. Bizden şimdilik bu kadar. Dediğim gibi her zaman kazanmıyoruz. Her zaman ne? Bizim buradaki olma sebebimiz size doğruyu yaşadığımız ama 10 liraya kocaman 2 kişiyi çok ciddi doyuracak bir yemek olmuş oluyor. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bir de bunları sevdiklerinizle yapıp paylaşmayı ya da "Ay bu video çok güzelmiş" diye öyle paylaşmayı unutmayın. Bizden şimdilik bu kadar. Başka bir şey varsa da böyle Refika bunu yap dediniz, ne olur onu da aşağıya yazın. Görüşürüz. Bu meydan okuma tarifimizi beğendiyseniz bir sürü çok güzel, çok komik meydan okuma tariflerimiz var. Onlardan bir tanesini buraya koydum. Kanala ya ne kadar güzelmiş bu kanal diyorsanız, abone olun diyorsanız da abone olmak için de buraya tıklayın. Şimdilik bizden bu kadar.